Yemek Sepeti yanında, aklındaysa kapında. Biliyorum, bazen bu kanaldaki tarifleri izleyip beğenip benim bunu yapacak zamanım yok, nasıl yapayım diyorsunuz. Sizi çok iyi anlıyorum çünkü aynısını ben de yaşıyorum. Pratik ve lezzetli bir tarif hazırlayıp 20 dakikada masamda olsun diyorsanız bu tarifler tam size göre. En sevdiğim yemeklerden birini yapıyorum. Portakallı acı soslu tavuk kanatları, bir de limonlu zerdeçallı pilavımız olacak. Pilavı salma tekniğiyle yapacağım. Soğuk suyu tencereye koyuyorum. Zerdeçallı olacağı için biraz zerdeçaldan koyuyorum. Tuz, limon kabuğu rendesi çok güzel bir aroma veriyor. Yasmin pirinci kullanacağım ben. Biraz tereyağı koyuyorum. O sırada sosumuzun da başlangıcını yapalım. Portakalları sos tavasına sıkıyorum. Hemen içerisine kurutulmuş acı biber koyuyorum. Tadını çabuk verebilmesi için şöyle parçalıyorum ve içine koyuyorum. Biraz tuzunu koyuyorum. Toz acı biber. Hem acı hem de tatlı olacak. Tavuklara muhteşem bir lezzet katıyor. Birazcık aromaları birbirine karışsın. Tereyağı da eridi mi? Evet, erimiş. Biraz karıştıralım. Pirinçleri yıkadım, süzdürdüm. Yasmin pirincinin ölçüsü 1'e 1,5 oluyor. Şöyle bir karıştırıyorum ve kapağını kapatıyorum. Kapak nerede? Yine orada, burada. Kapağını kapattım, hemen tavuklara geçiyorum. Klasik tuz karabiberimizi koymadan olmaz. Şimdi ben bunu hava fritözünde yapacağım ama muhtemelen soracaksınız fırında da oluyor mu diye. Tabii ki de fırında da olur. Tavada da yapabilirsiniz. Soğan tozu koyuyorum, pul biber, biraz kekik ve çok az da kajun baharatından koyacağım. Siz istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Biraz un, biraz da nişasta koyacağım ki o sosu tutabilsin tavuk. Karıştırıyoruz. Bu hava fritözünde 15 dakikada pişiyor. Sosumuz da hazır, pilavımız da hazır. İşte bu kadar. Böyle pratik yemekler yaptığınızda baharatlardan muhakkak faydalanın. Lezzetini kat kat arttırmış oluyorsunuz. Hava fritözünü çok az yağlıyorum. Tavukları içerisine alıyorum. Bunu ara ara karıştıracağım. Şöyle bir 5 dakikada bir, 15 dakikada pişecek. 200 derecede. Bye, görüşürüz. Pilav suyunu yavaş yavaş çekmeye başlamış. Hafiften altını kısıyorum. Sosa bakıyoruz. Acıyı çok güzel vermiş. Portakal biraz az şekerliymiş. Biraz şeker koyuyorum. İçerisinden biberleri çıkarıyoruz. Nişastayla suyu karıştırıyoruz. Sosun içerisine yavaş yavaş koyuyorum. Rengi çok güzel bir turuncu oldu. Biraz altını açtım. Koyulaşmaya başlayacak ve ardından tavuklar piştikten sonra şöyle güzelce harmanlayacağız. Evet, artık yemeklere yapacağımız bir şey yok diyorsunuzdur. Evet, bunları yapıyoruz ama ortalık dağılıyor. İşte tam bu noktada da ortalığı şöyle bir toparlayıp hemen böyle temiz mutfak, içiniz rahat bir şekilde sofranıza geçebilirsiniz. Hazır. Şimdi üzerine sosu koyuyorum. Bir güzel karıştırıyoruz. Pilav da olmuştu. Altını kapattım. Demlendi. Limon kokusu da geliyor. Harika. Böyle koyu renkli bir tabak seçtim. Süsümüzden de eksik olmayız. Kısa sürede yaptık ama. Biraz portakal kabuğu rendeledim. Üzerine şöyle acıdan koyuyorum. Bir de dolapta daha önce yaptığımız bir tariften kalma taze soğan buldum. Hemen 2 dakikada doğrayabilirdim ama ziyan olmasın. Bu arada böyle bu şekilde taze otlarınızı buzdolabında saklamak inanılmaz işe yarıyor pratik tariflerde. Şöyle alayım. Pilav da yapıştı. Hemen yiyorum. Biraz hepsini bitirme odaklı oldum şu an. Şimdi çok güzel olmuş. Biraz da pilavdan alayım, sonra tadını size anlatayım. Bugün açım galiba. Yemekleri bol bol yiyorum. Kısa sürede böyle lezzetli bir yemek nasıl yaptım diyeceksiniz denediğiniz zaman. O kadar güzel ki tavuğun içi sulu sulu. Böyle dışından portakal aroması, birazcık acı geliyor. Böyle pilavı ağzınıza atıyorsunuz bir anda, bir ferahlama geliyor. Muhteşem bir tabak oldu. Benim favorilerimden biri. Enfes peynir sosuyla fırında ıspanaklı arpa şehriye yapacağım. Ama önce ocakta işlemlerimiz var. Kaynar suyumu hemen tencereme döküyorum. Tuz ekliyorum ve onu fokurdamaya bırakıyorum.
Beşamel sosu hazırlayacağım çok basit bir şekilde. 2 parça tereyağı koyuyorum. Çok az ayçiçek yağı. Ara ara tereyağımı kontrol edeceğim. Aynı zamanda da soğanı doğruyorum. Yasemin zaten her şey hazır. Sen işte bunları 20 dakikada yaparsın demeyin diye her şeyi sizin gözünüzün önünde yapıyorum. Bir yemeği 20 dakikada çıkarmak istiyorsanız aynı anda birçok iş yapmanız gerekiyor. O yüzden ben işte suyumu koydum, yağımı bir yandan ısıtıyorum. Bir yandan da doğramamı yapıyorum. Bu şekilde çok daha pratik oluyorsunuz. Bunu bir alışkanlık haline getirirseniz eğer o zaman işte mutfakta harikalar yaratabilirsiniz kısa sürede. Hemen yemeklik doğruyorum soğanları. Soğanlar tamam. Yağımız yanmadan hemen ununu ekliyorum. Şöyle unun kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavuruyorum. Un kavrulurken ben de tavaya yağımı koyuyorum. Soğanı ekliyorum. Şöyle bir soteliyorum. Yumuşayana kadar pişiyor. Beşamele devam ediyoruz. Kokusu çıkmış mı? Çıkmış. Şimdi sütü yavaş yavaş tencereye ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Bir yandan tuzunu koyuyorum. Bir de beşamelin olmazsa olmazı muskatı rendeleyeceğim. Bir yandan da göz ucuyla şöyle bir suyuma bakıyorum. Suyum da kaynamaya başlamış. Hemen arpa şehriyelerini koyabilirim. Karıştırıyorum. Bir yandan soğanların şöyle kenarlardan içe doğru topladım. 1-2 dakikası daha var. Beşamel koyulaştı. Hemen altını kapattım. Ispanaklar dondurulmuş. Evet, pratik yemeklerde taze ıspanak kullanmak oldukça zorlu oluyor çünkü 4-5 kere yıkamamız lazım. O yüzden ben genelde buzlukta ıspanakları dondurulmuş olarak saklarım. Bence sadece ıspanak için geçerli değil. Böyle pratik yemekler yaparak aslında akşam yemeklerinizi hazırlıyorsanız muhakkak haşlanmış nohut, haşlanmış fasulye bu tarz şeyleri bulundurun buzdolabınızda. Ben bunu bir de tatlandırayım tuz karabiberle. Bu arada pazı da bu tarife çok yakışıyor ama yapmak istemedim çünkü daha önceden şipşak tabaklarda bir tane tarifim vardı. Ona buradan ulaşabilirsiniz. Hatta ekibimizdeki Mine her zaman bunu yaptığını söylüyor bana. O şipşak tabaklarda yaptığım pratik tarifleri herkes sürekli yaptığını söylüyor bana. Ve anladım ki biz aslında pratik yemekleri çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Ne yalan söyleyeyim, itiraf etmek istiyorum. Beni gördüklerinde veya mesleğimi öğrendikleri zaman evde de öyle yemekler yapıyor musunuz? Ne kadar güzel. Dürüst olmak gerekirse o zahmetli yemekleri ben sadece işte yapıyorum. Eve yorgun argın geliyoruz biz de ve pratik yemekler bizim için çok daha uygun oluyor. Onları yapıyoruz. Yani bugün aslında ben evimde ne pişiriyorum videosu da olabilir bu. Öyle diyebilirim. Ben bütün bu yemekleri evde yapıyorum. Sık sık yapıyorum hem de. Ispanaklar güzelce sotelendi. Altını kapatıyorum. Şehriyeler de hazır. Onu da altını kapattım. Şimdi birleştirme zamanı. Arpa şehriyeyi süzmüyorum. Direkt ıspanağın üzerine koyuyorum. Üzerine beşamel sosu koyuyorum. Ve Mihaliç peyniri rendeliyorum. Kaşar peyniri de olur. Tuzlu bir peynir hem de eriyen bir peynir. Aroması çok yüksek değil ama güzel bir tat katıyor yemeğe. Şimdi alttan üste doğru güzelce karıştırıyorum. Tabii siz alamıyorsunuz bu kokuyu ama biz ekipçe şu anda bayıldık bu kokuya. Bunu bu şekilde de aslında yiyebiliriz ama ben üzeri biraz böyle kızarsın istiyorum. Hem de vaktimiz var da. Bunu şimdi fırın kabına alıyorum. Fırını 200 dereceye ayarladım. Üst rafa doğru koyacağım. 5 dakika kadar üzeri kızaracak. Üstü kıtır kıtır oldu. Şöyle bir ses vereyim mi size? Bunun ilk sıcaklığı geçtikten sonra yenmesi makbuldür, öyle söyleyeyim size. Ama ben şimdi tabağa koyacağım. Şöyle kenardan alayım bir kaşık. Böyle biraz risotto havası var. Biraz börek kokusu geliyor. Müthiş. Koca bir çatal alayım. İnanılmaz bir kış yemeği olmuş. Neden kış yemeği diyorum? Çünkü içerisinde ıspanak var ve karbonhidrat da oldukça yoğun. Çok çok lezzetli, doyurucu ve besleyici. Muhakkak deneyin. 20 dakikanızı alacak. Yine çok pratik ve muhteşem lezzetli bir tarif veriyorum. Kabak, havuç ve pırasayı uzun şeritler halinde doğrayacağım. Bir sebze makarnası oluşturacağım ve yanına da kremalı köri soslu mantar yapacağım ve hepsini birleştireceğim. Tavaya biraz zeytinyağı koyuyorum. Hem kültür hem de kestane mantarı kullanıyorum. Mantar kesmeyi en sevdiğim
sebzelerden biri. Şak 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 kesiliyor, böyle güzel bir ses çıkıyor keserken. Bayılıyorum. Suyunu salıp çekene kadar pişireceğim. Şöyle bir iki kere sallıyorum. Ocağın da altını iyice açtım. Bu sırada sebzeleri doğruyorum. Kabakla başlıyorum. Soyacakla devam ediyorum. Bu şekilde hem incecik hem de güzel bir estetik görüntüsü oluyor. Çekirdek kısmını almıyorum. Ben bunu evde genelde yoğurt ve kıyma sosla birlikte servis ediyorum. Öyle de çok güzel oluyor. Biz bugün kremalı bir sosla yapacağız. Eğer vejetaryensanız, vegansanız kıyma sosu koymadan, yoğurt koymadan sadece bunu baharatlarla birlikte soteleyerek de çok güzel bir sebze makarnası elde edebilirsiniz. Bunları kaseye alıyorum. Bir yandan da şöyle bir mantarları çeviriyorum. Havucun önce dış kabuğunu soyuyorum. Onları koymayacağım. Aynı şekilde soymaya devam ediyorum. Çevire çevire yaparsanız çok daha rahat soyarsınız. Normalde havucun ve kabağın pişme süresi farklı. Biz ama hepsini aynı anda pişireceğiz. Çünkü böyle havuçların hafif dişe gelmesi güzel oluyor. Kabak da hafif bir yumuşaklık veriyor. Doku farkı olması oldukça önemli oluyor. Yoksa yumuşacık bir şey yemiş olursunuz. Şimdi pırasa da girecek. Onun da farklı bir dokusu var. Ortadan ikiye bölüyorum. Soymadan önce yine mantarları şöyle bir sallıyorum. Doğal bir sebze spagetti. Mantar sosuna hemen geçebilirim. Kremalı bir sos olacak ama ben birazcık da un katıyorum ki böyle güzel kıvamlı bir sos olsun. Yağı çekmiş mantar, o yüzden biraz daha zeytinyağı ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kremayı koymadan önce köriyi koyuyoruz. Genelde hep köri sosu tavukta kullanıyoruz bunu. Ama başka yemeklere de inanılmaz çok yakışıyor. Eğer böyle körili tarifler isterseniz, hani ben bu köriyi nerede kullanacağımı bilmiyorum diyorsanız yorumlara yazın. Belki size çok güzel bir içerik çekeriz. Kremayı ekleme zamanı. Dilerseniz un miktarını biraz daha arttırıp sütle de yapabilirsiniz. Tam yağlı süt olmasını tavsiye ederim. Biraz tuz, karabiberle tatlandırayım. Ve altını kapatıp bitiriyorum. Diğer tarafta tavam ısındı. Zeytinyağı ile birlikte sebzelerimi soteleyeceğim. Biraz ısınmasını bekliyorum. Hemen 30 saniye içerisinde sarımsakları da şöyle alıp gelişigüzel kıyıyorum. Ve ısınmış zeytinyağının içerisine atıyorum. Yağ aromasını veriyor ve sebzeler giriyor. Ay çok güzel renkleri. Bunu yedikten sonra hem vicdanınız rahat ediyor, her zaman da makarnaya gerek yokmuş, sebzeyle de doyabiliyorum diyorsunuz. Altını kısıyorum, yavaş yavaş pişiyor. Bu kadar. Şöyle bir bakıyorum. Evet, sebze makarnamız hazır. Dalından bir fesleğen koparıyorum. Yine güzel kokular geliyor. Bu tarif sebze yemeyene bol bol sebze yedirtir, onu söyleyebilirim. Sanki bir makarna haşlamışsınız da içinde biraz da makarna varmış gibi dolgun dolgun geliyor ağzınıza sebzeler. Kremalı mantar sos da onu gerçekten böyle bir makarna edasıyla süslemiş, yoğunlaştırmış tadını. Bu tarifi çok seveceksiniz. Zorla sevdirecekmiş gibi oldu ama hayır, gerçekten çok seveceksiniz. Bakın deneyin, yorumlarda buluşalım. Diyeceksiniz ki Yasemin çok haklıymışsın. Ben dayanamıyorum, bir çatal daha yiyorum. Diğer tariflerin yanında bir de fast food tarifimiz olsun istedim. O yüzden tantuni tadında kıymalı dürüm yapacağım. Ocağımı ısıttım, socumu üstüne koydum. Ayçiçek yağını biraz döküyorum. Tabii ki normal tantuni gibi olmayacak. Normalde tantunide eti haşlıyoruz, ardından içerisine koyuyoruz. Ama bu sefer kıymayı çiğden burada kavuracağız. Toz kırmızı biber. Şöyle bir cızırdıyor ve hemen ardından kıymayı ekliyorum. Yüksek ateşte suyunu salıp çekecek. Çok çok kolay bir tarif. Kıymaları iyice ezdim. Ortaya doğru topluyorum. Baharat koyuyorum. Biraz da tuz.
Bunu ortaya tekrardan topladım. O sırada ben de domatesimi, kırmızı soğanımı doğruyorum. Domatesin kabuğunu ben soyuyorum. Kış mevsimi yavaş yavaş yaklaşıyor. Artık domatesler de elmaya doğru dönmeye başladılar. Biraz mutsuzum bu konuda ama ne yapalım? Şimdi bunun kenarından şöyle suyunu veriyorum. Altını kıstım. Sizin de böyle sürekli ben bu tarifi yapıyorum eve geldiğimde yorgun argınken dediğiniz tarifleri yorumlarda bekliyoruz. Domatesleri şöyle koydum. Üzerine birazcık tuz atıyorum. Kırmızı soğan doğrayacağım. Piyazlık şekilde doğruyorum. Bunları tuzla ovacağım. Biraz da ekşilik versin diye sumak koyacağım. Adeta bir kebapçı tezgahı gibi oldu burası. Şuradan biraz maydanoz koparıyorum. Biraz dedim, biraz fazla kopardım. Bir avuç yeter. İncecik kıyıyorum. Bunu bu şekilde incecik kıydığınızda muhakkak kuru olmalı, ona dikkat edin. Bir kabın içerisine havlu kağıt serin. Üzerine böyle kuruyken incecik kıydığınız maydanozlar ve üzerine bir tane daha havlu kağıt. Üzerini kapatın, hava almayacak şekilde bir hafta boyunca tazeliğini korur. Kıymamız da pişti. Altını kapatıyorum. Lavaşım var. Üzerine basacağım ve yağlı bir lavaşım olacak. O yumuşasın. İkinci lavaşı da yapalım. Sonra artık tabaklayalım. Domatesleri tuzlamıştım. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve kıymanın yanına koyuyorum. Bol bol. Yeme de yanında yat. Oh. Ve hazır. Başka bir öneri daha vereceğim. O da yoğurtlu. Hem mantı hem tantuni tadında. Öyle bir lezzet. Soğanını koyuyorum. Baharat da atayım mı abla? Baharatını da attık içine. Şöyle sıkı sıkı sarıyoruz. Beyti gibi porsiyonluyoruz. Üzerine yoğurt koyacağız. Normal yoğurt da olabilir ama ben süzme yoğurdun tadını daha çok seviyorum. O yüzden süzme yoğurt kullanacağım ama birazcık sulandırdım soğuk suyla. Buyurun. Afiyet olsun. Tarifimiz tantuni tadında kıymalı dürümdü. O yüzden bunu dürmeden olmaz. Çok lezzetli olmuş. Bir de yoğurtlu yiyelim. Yemeğe devam ediyorum ama konuşmuyor aslan değil mi? Yoğurtlu bunu bambaşka bir yere götürmüş. İçindeki baharatlı kıyma, domates ve soğan çok güzel sulu sulu geliyor. Üzerindeki yoğurt da harika bir tamamlayıcı olmuş. Enfes. Biraz daha iyi. Bugün çok yedim ben ya. Öyle değil mi? Bunun tantuniden daha pratik olduğunu söyleyebilirim. Neden? Hafta sonundan kıymayı bir güzel böyle baharatlarla kavurup ondan sonra buzdolabına koyabilirsiniz. Hafta içi de bunu çıkarıp yapabilirsiniz. Bu da işinizi daha da fazla pratikleştirir. Videonun sonuna geldik ama bende pratik tarifler bitmez. Eğer videoyu beğendiyseniz ve daha fazla böyle pratik tarifler gelsin Yasemin diyorsanız beğen tuşuna basarak belli edebilirsiniz ya da yorumlarda evet istiyoruz diye yorumlar paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.